1944, savaşın son tam yılı. Bu felaketli yıl başladığında buzlu Kuzey Kutup sularında yalnızca bir tane büyük Alman savaş gemisi kalmıştı ve o da meşhur ama kısa ömürlü Bismarck'ın çok daha uzun yaşayan ama daha az bilinen kardeş gemisi Tirpitz'ti. Daha önceki bir videomuzda da anlattığımız gibi Scharnhorst yalnızca birkaç gün önce Kuzeyburnu açıklarında batırılmıştı. Hatta Tirpitz artık tüm Kriegsmarine'deki tek operasyonel zırhlıydı. Scharnhorst'un kardeşi Gneisenau hala su üzerindeydi ama Almanya'da ağır hasarlı silahları çıkarılmış ve hizmet dışı vaziyette yatıyordu. Kuzey Norveç'te artık hiçbir Alman kruvazörü de yoktu. Kısacası 50.000 tonluk Tirpitz ile 3600 tonluk destroyerler arasındaki bir sıklette hiçbir varlık kalmamıştı bu soğuk sularda. Bu nedenden ötürüdür ki Alman işgalcilere karşı mücadele eden Norveç Direniş Örgütü 1944 yılı boyunca Tirpitz'i Kuzey'in yalnız kraliçesi diye anmıştır. Yalnız malnız. Tirpitz hala başta İngilizler olmak üzere müttefiklerin gözünde büyük bir korku kaynağı. Onu rahat bırakamayacaklarını düşünüyorlar. Ne yapıp edip işini bitirmeliler ve bunun için de orantısız derecede çaba ve kaynak harcamaya razı ve hazırlar. Fakat Tirpitz yaralı. Eylül 1943'te İngiliz cep denizaltılarının kahramanca saldırısında ciddi biçimde hasara uğratılmış olan zırhlı yeni yılın başında hala onarımdaydı. Ve bu iş birkaç ay daha devam edecekti. İngilizler tüm kaynaklarını kullanarak ki bunlara casuslar da dahil geminin yaralarını sarıp iyileşme sürecini takip ediyorlardı. Mart 1944 sonlarına gelindiğinde Tirpitz'in onarımı hemen hemen bitirilmiş durumdaydı. İngilizler Kuzey Rusya'ya giden yardım konvoylarının güvenliğini sağlamak için ona karşı yeni saldırılar planlamaktaydılar. Sadece Rusya konvoyları meselesi değil, Normandiya çıkarmalarının tarihi yaklaşıyordu. Dev Alman zırhlısı saf dışı edilmeliydi ki bu harekatlara müdahale etme ihtimali de ortadan kalksın. Tabii Tirpitz ta Kuzey Norveç'ten demir alacak da onca yolu her tür saldırıyı atlatarak Manş Denizi'ne gelecek de sonra da tek başına Normandiya istila konvoylarına saldırmaya kalkışacak. Çok minik, çok zayıf bir ihtimaldi bu. Ama bir yandan da İngilizlerin Tirpitz'in tehdidini hala ne kadar ciddiye aldıklarını ve hatta abarttıklarını gözler önüne seriyordu. Tirpitz'in üssü olan Alta Fiyordu ki Alten Fiyordu olarak da bilinir, kara konuşlu uçakların menzili dışındaydı. Bu yüzden uçak gemilerinin kullanılmasına karar verildi ve Tungsten kod adlı operasyon planlandı. 3 Nisan'da İngiliz filo uçak gemileri Victorious ve Furious ile 3 küçük refakat uçak gemisinden havalanan 43 tane Fairey Barracuda pike bombardıman uçağı 2 dalga halinde Tirpitz'in üzerine çullandılar. Onlara Hellcat ve Wildcat tipi avcı uçakları da eşlik ediyordu. Saldırıyı beklemeyen Almanlar gafil avlandılar. Tirpitz'e tam 14 bomba isabet etti. Zırhlının mürettebatından 122 kişi öldü ve 316 kişi de yaralandı. Özellikle bir yandan da avcılar tarafından taranan uçaksavar personeli çok ağır zayiat vermişti. Bunların sonucu olarak Tirpitz'in kendi uçaksavarları ve kara konuşlu bataryalar etkili bir defans sergileyemediler. Sadece 4 İngiliz uçağı düşürüldü ve 9 donanma havacısı öldü. Aslında gemideki hasar çok ağır değildi. Nispeten yüzeyseldi. Çünkü bombalar zırhı delmelerine imkan tanımayacak kadar alçak bir irtifadan bırakılmışlardı. Ama yine de Tirpitz'i 3 ay daha knockout etmeye yettiler. İngilizler yine gözlemleyip beklemeye başladılar. Geri dönmeye kararlıydılar. Böylece Tirpitz savaşın bu kadar geç bir aşamasında hem de zırhlıların modasının geçmekte olduğu bir çağda tek başına değerli İngiliz uçak gemilerini aylarca meşgul etti. Bu gemiler ve onların refakatçileri tüm dikkatlerini Tirpitz'e yönlendirmek zorunda kaldılar. Halbuki Pasifik Okyanusu'na gidip Japonlara karşı savaşa katılsalardı çok daha faydalı olurlardı orada. Tirpitz yüzünden İngilizlerin dişe dokunur ölçekte bir Pasifik filosu kurma planları gecikti. Geminin deniz savaşına en büyük katkılarından biri buydu. Öte yandan Tirpitz'in mürettebatı artık devasa bir hedef tahtasının üzerinde yaşıyorlardı. Bunun farkındaydılar ve bu his yıl ilerledikçe güçlenmeye devam edecekti. Haziran ayının sonunda tamirat tamamlandı ve Tirpitz tekrar iyi kötü operasyonel hale geldi. İngilizler yine harekete geçmeye hazırlandılar. Indefatigable, Formidable ve ihtiyar Furious uçak gemileri 14 Temmuz'da Scapa Flow'dan denize açıldılar. Onlara Duke of York zırhlısı 4 kruvazör ve 12 destroyer eşlik ediyordu. Duke of York, Scharnhorst'un batırılmasının baş mimarı olan gemiydi. Bu tür saldırılara ve Norveç'in kendisine yönelik diğer tehditlere karşı devreye gezen 12 U-bottan hiçbiri yaklaşan İngiliz filosunu görmedi ve erken alarm verilemedi.
Fakat 3 uçak gemisinden gönderilen toplam 44 Barracuda ve 50 avcı uçağı 17 Temmuz'da Alta Fiyoru'nda Tirpitz'e ulaştıklarında dumanlar sahayı hemen hemen örtmüştü. Almanlar duman makinelerini zamanında çalıştırmayı başarmışlardı ve hedefi görmek hemen hemen imkansızdı. Neticede 33 dakika süren saldırı başarısız oldu. İngilizlerin attıkları bombalardan bir tanesi bile Alman zırhlısına isabet etmedi. Uçaksıvarlar da pek başarı elde edemediler. Tirpitz'in kendisi 39 adet 380 mm'lik, 359 adet 150 mm'lik, 1973 adet 105 mm'lik, 3967 adet 37 mm'lik ve 28550 adet 20 mm'lik mermi harcadı. Evet, Tirpitz bu saldırılarda kendisini savunmak için aslında uçak savaş silahları olmayan 380'lerini ve 150'lerini bile kullanıyordu. Kullanmayıp ne yapsın, bu artık ölüm kalım meselesiydi. Ağır toplara bu amaç için özel tapalı şarapnel etkili mermiler sağlanmıştı. 1944'te gökyüzüne savurduğu dev 380 mm'lik mermilerden biri patlamadan bir dağa saplanmış vaziyette bulunacaktı savaştan sonra. Fakat Almanlar yalnızca bir Corsair avcı uçağını Alta Fiyordu üzerinde düşürebildiler. Pilot esir alındı. Hasarlı bir Barracuda pike bombardıman uçağı Indefatigable'ın yanında denize inmek zorunda kaldı. Uçak battı ama mürettebatı kurtarıldı. Bazı uçaklar da hasarlı vaziyette uçak gemilerine inmeyi başardılar. Bir tanesi onarılmayacak derecede hasarlı bulunup elden çıkarıldı. Saldırının ardından bir grup U-Boot uçak gemilerine saldırma emrini aldılar ama başarısız oldular. Üstelik içlerinden 2 tanesi U-347 ve U-361 İngiliz uçakları tarafından batırıldı. Tirpitz oldukça sağlam bir vaziyette var olmayı sürdürdü. İngilizlerin tetik parmakları kaşınmaya devam etti. 15 Ağustos'ta 33 ticaret gemisinden kurulu Rusya konvoyu CW-59 İskoçya'dan denize açıldı. Konvoya İngiliz refakat uçak gemileri Striker ve Windex, 1 kruvazör, 7 destroyer, 4 sloop, 2 fırkateyn ve 5 korvet yakın koruma sağlıyordu. 21 refakat gemisi birden. Savaşın bu aşamasında müttefiklerin gücünün ne kadar büyümüş olduğunun kanıtlarından biri. Aynı zamanda Amiral Moore komutasındaki Anavatan filosu da 2 grup halinde denize açıldı. Birinci grupta Duke of York zırhlısı ve Formidable, Indefatigable ve Furious uçak gemileri ile çeşitli hafif gemiler vardı. İkinci grup ise refakat uçak gemileri Trumpeter ve Nabob ile daha hafif gemilerden kuruluydu. Bu iki grubun görevi CW-59'a ekstra koruma sağlamak ve Goodwood kod adlı operasyon kapsamında Alta Fiyoru'ndaki Tirpitz'e saldırılar düzenlemekti. Ki zaten bunlar kesişen görevlerdi. Tirpitz'i vurabilirlerse onun sortilemesini tamamen imkansız kılmış olacaklar ve böylece konvoyun güvenliğini garantileyeceklerdi. Görüyoruz ki Tirpitz başka yerlerde çok daha faydalı olabilecek 2 modern filo uçak gemisini hala kendisine bağlı tutmaktaydı. Hadi operasyonel hayatının son birkaç ayını yaşayan ihtiyar Furious neyse de diğer 2 tanesi önemli ve değerli uçak gemileriydi. 22 Ağustos'ta Formidable, Indefatigable, Furious, Nabob ve Trumpeter'dan havalanan 32 Barracuda, 24 Corsair, 11 Firefly, 9 Hellcat ve 8 Seafire Alta Fiyoru'ndaki Tirpitz'e 2 dalga halinde saldırdılar. Ama tam zamanında oluşturulabilen duman perdesi sayesinde Tirpitz hiç bomba isabeti almadı. Avcı uçakları yine zırhlıyı taradılar ve bir denizciyi öldürüp 10 tanesini yaraladılar. 20 mürettebat üyesi de kendi gemilerinin ağır topları ateş ederken duman ve gaz zehirlenmesinden hastanelik oldu. 3 İngiliz uçağı düşürüldü ve Furious ve Indefatigable'ın uçuş personellerinden 4 kişi öldü. Tirpitz bugün kendisini savunmak için 75 adet 380, 487 adet 150, 2000 adet 105, 4000 adet 37 ve 30.000 adet de 20 mm'lik mermi harcadı. Günün ilerleyen saatlerinde refakat uçak gemisi Nabob ile refakat grubundan Bickerton fırkateyni U-354 tarafından torpillendiler. Bickerton battı. Nabob ise onarılmayacak derecede hasar görüp hizmetten çıkarıldı. Filo 2 gün sonra ayın 24'ünde uçaklarını bir kez daha Tirpitz'e gönderdi. Kıyı radarından gelen uyarılar sayesinde duman perdesi zamanında oluşturuldu. Alman zırhlısına sadece 2 bomba isabet ettirebildiler. Onlar da çok az hasara yol açabildi. Zaten bir tanesi patlamadı. 8 denizci hayatını kaybetti. İngilizler 6 uçak kaybettiler ve Indefatigable ve Formidable'ın havacılarından 5 tanesi öldü. 2 tane Corsair'ı yine bolca cephane harcayan Tirpitz'in kendisi düşürmüştü. Geminin bugünkü sarfiyatına 72 adet 380 mm ve 510 adet 150 mm'lik mermi dahildi.
29 Ağustos'ta donanma havacıları Tirpitz'e son bir kez daha saldırdılar. Ama radar istasyonları tarafından uyarılan Alman zırhlısı yine duman örtüsü sayesinde paçayı kurtardı. Bombalarını körlemesine bırakan uçaklar hiçbir isabet kaydedemediler. Yine de bazı bombalar geminin yakınlarında patladı ve şarapneller 6 denizciyi yaraladı. Tirpitz kendisini savunmak için yine tüm çaptaki silahlarıyla ateş ederek bir tane Firefly ve bir tane de Corsair indirdi. 3 donanma havacısı daha hayatını kaybetti. Zırhlının bugünkü harcamasına 54 tane 380 ve 161 tane 150 milimetrelik mermi de dahildi ve Kuzey Norveç'te Tirpitz için hazırlanmış cephane stokları bayağı bir azalmıştı o sıralarda. Ama böylece Goodwood operasyonu noktalandı. İngiliz uçak gemileri Tirpitz'e karşı 247 sorti yapmışlar ve toplam 11 uçak kaybetmişlerdi ve bir netice alamamışlardı. Tirpitz, Eylül ayının ilk günlerinde hala operasyonel bir vaziyetteydi. Denize açılabilir ve savaşabilirdi. Aylardır neredeyse hiç kımıldamayan ve uçak savar savunması haricinde çatışma görmeyen geminin mürettebatının hazırlık seviyesi ise ayrı bir meseleydi tabii. Moral hala iyiydi ama ne derecede paslanmışlardı. Dahası tepesinde doğru dürüst hava koruması olmadan bu yalnız gemi en fazla nereye kadar gidebilir ve ne başarabilirdi? Herkes Bismarck'ın başına gelenleri çok iyi hatırlıyordu ki o zaman yıl 1941'di. Savaş Almanlar için bu kadar kötü gitmiyordu. Yine de Tirpitz'in var olmaya devam etmesi bugünlerde bile amiralliğin uzak doğuya kuvvetli takviyeler gönderme planlarını baltalamaya devam etmekteydi. Bu uzun sürmeyecekti. Dramanın sonu yakındı. Uçak gemilerinin tek motorlu uçakları kafi gelmemişti. Bunun üzerine İngilizler 4 motorlu Lancaster ağır bombardıman uçaklarını ve deprem bombası olarak da bilinen 5400 kilogramlık devasa Tallboy bombalarını kullanmaya karar verdiler. Dünya üzerindeki hiçbir gemi bu silahlara dayanamazdı. Fakat Alta Fiyordu Britanya'dan üslü Lancaster'ların da menzillerinin dışında kalıyordu. Bunun üzerine 11 Eylül'de 38 tane Lancaster İskoçya'dan havalanıp Kuzey Rusya'daki Yagodnik hava üssüne uçtular. Merhaba yoldaşlar, yardımlarınız için teşekkürler. Lancaster'lardan 10 tanesi inişte hasar gördüler ama diğer 28 tanesi 15 Eylül'de Tirpitz'in inine uçarak saldırdılar. Tallboylardan biri geminin prova kısmına tam isabet kaydetti. Baş kasarasından içeri girerek gövdenin derinliklerinde patlayan bomba büyük tahribata yol açtı. Birkaç diğer Tallboy da geminin yakınlarında patlayarak şok dalgalarıyla başka hasarlara yol açtılar. Ama Tirpitz'in mürettebatından yalnızca bir kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Böylesi bir hasar yalnızca Almanya'da onarılabilirdi. Gemi bu vaziyette savaşın çok kötü giden bu aşamasında Almanya'ya dönemeyeceğine göre durum açık ve netti. Tirpitz artık bir açık deniz savaş gemisi değildi. Bu kariyeri sona ermişti. Artık müttefik konvoylarını tehdit edemezdi. Ancak kıyıya yakın sularda çok düşük bir süratle seyredebilirdi. Bu kadarcık yolculuk yapabilmek için bile önce motorlarının imkanlar verdiği ölçüde tamir edilmesi gerekiyordu. Bu ve diğer hazırlıklar da bir aya yakın sürdü. 15 Ekim 1944. Tirpitz uzun süreli yuvası Alta Fiyordu'nu son kez terk etti. Artan müttefik gücü karşısında savunmaları yetersiz kalmaya başlayan Norveç kıyılarını müdafaa etmeye yardım etmek için yüzer kıyı bataryası işlevi göreceği Tromsø'ye gidiyordu. Tirpitz bu son yolculuğunu kendi gücüyle yaptı. Seyir süresince ulaşabildiği maksimum sürat 8 knot oldu. 5 destroyer ona refakat etti. Ancak ne var ki Tromsø, Britanya konuşlu Lancaster'ların erişebilecekleri mesafedeydi. Tirpitz artık neredeyse zararsız sayılırdı. Ama İngilizler onu yok etmeye hala kararlıydılar. Biraz da gurur meselesiydi artık bu. Dahası savaşın sonu bariz bir şekilde yakındı ve Alman zırhlısının Rusların eline geçmesi ihtimali de hoşlarına gidiyor olamazdı. Dolayısıyla Tirpitz ölmek zorundaydı. Lancaster'lar 29 Ekim'de Tirpitz'i yeni evinde ziyaret ettiler. 32 uçak tarafından yürütülen saldırı olumsuz hava koşulları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Ama yine de yakında patlayan bir Tallboy bombasının şok etkileri dümene ve bir şafta hasar verdirmeye yetti. Böylece Tirpitz biraz daha immobilize edilmiş oldu. Zaten doğru düz bir yere gidebildiği yoktu. Gemideki ve kıyıdaki uçak savar topları yüksekten uçan İngiliz uçaklarına karşı tesirsiz kalmışlardı. Almanlar mesajı aldılar. Yakınlardaki Bardufoss hava üssünde 30 kadar avcı uçağı konuşlandırıldı. Bunların pilotları çok tecrübesiz çaylaklardı ama hiç yoktan iyiydiler. 12 Kasım 1944 sabahında Lancaster'lar geri döndüler. Luftwaffe ile Kriegsmarine arasındaki ciddi irtibat kopuklukları yüzünden avcı uçakları yardıma gelemediler bile.
Bu yetmiyormuş gibi İngilizler kara üzerinden yaklaşarak Tirpitz'i gafil avlamayı başardıkları için duman perdesi oluşturmaya da vakit kalmadı. Tirpitz saat 09.35'te yaklaşan Lancaster'lara ateş açtı. İlk ateş edenler ön 380 mm'lik topları oldu. Hemen ardından 150 ve 105 mm'lerde ateş açtı ve son olarak da hafif silahlar devreye girdi. Ama hiçbir Lancaster kaybedilmedi. Zaten her şey dakikalar içinde olup bitti. Saat 9.42'de iki dev tallboy bombası gemiye isabet ederek büyük tahribata yol açtılar. Tirpitz yalnızca birkaç saniye içinde 15-20 derece kadar iskele tarafına yatıverdi. Hasar, zayiatlar ve yan yatış yüzünden zırhlının uçak savar ateşi çabucak zayıfladı. Az sayıda top ateşe devam etti. Bir yandan da iskele tarafına yatışı durdurmak umuduyla diğer taraftan dengeleyici su basma yapılması emri verildi. Ama bu ümitsiz çaba bir işe yaramadı. Zaten vakit de kalmadı. Saat 9.45 olduğunda yatış açısı yaklaşık 30-40 dereceye yükselmişti bile. O sırada görünüşe göre üçüncü bir bomba daha gemiye isabet etti. Ama bu kesin değil. Saat 9.50'de geminin yan yatışı 60-70 dereceye yükseldi. Birkaç dakika sonra C turreti infilak etti. Koskoca turret uçup gitti. Hemen ardından da Tirpitz tamamen alabora oldu. Üst yapıları deniz tabanına saplanırken karinası su yüzeyinin üzerinde kaldı. Kaç denizcinin hayatını kaybettiği konusunda çelişkili bilgiler var ama Tirpitz 1000 ila 1200 kişi için çelikten bir tabut oldu. Ama mürettebatın bir kısmı ters yüz geminin içinde hayatta kalmışlardı. Kurtarma ekipleri karinada delikler açarak 82 adamı sağ çıkarmayı başardılar. Kuzey'in yalnız kraliçesinin hikayesi böylece kaçınılmaz sonucuna kavuştu. Eğer bir gemi, hangi gemi olursa olsun bir yıldan uzun bir süre boyunca bu kadar çok saldırıya, bu kadar ağır ateş gücüne maruz bırakılırsa batmaktan başka yapabileceği bir şey olamaz. İngilizler nihayet zafer kazanmış oldular. Ama o sırada pek öyle düşünülmese de aslında artık çok geçti ve biraz boş bir zaferdi bu. Eğer Tirpitz 1942'de veya 1943'te batırılabilseydi bunun faydası ve önemi büyük olurdu. Hatta 1944'ün ilk yarısında bile. Ama Kasım 1944'e gelindiğinde bunun artık pek bir anlamı kalmamıştı ve savaşın gidişatı üzerindeki etkisi çok limitliydi. Bu tabi savaştan sonra iyi anlaşılacaktı ancak. Tirpitz'in enkazı 1948 ile 1957 arasında söküldü. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zırhlıları dinozorlar gibi kalbinizde yaşatın ve bir sonraki tarih videomuza kadar hoşça kalın.